Herkese merhabalar. Bu videoda yaklaşık 3 hafta önce aldığım ilk 8 telli gitarımı sizlere tanıtacağım. Öncelikle şunu söylememde fayda var. Ben bu gitarı sahnede kullanmak için almadım. Yani sadece beste ve kayıt üzerine aldım. Yani gitar ne kalitede çıkarsa çıksın ben bunu mixingde bir şekilde bir hale sokarım diye aldım. Bundan dolayı da bu videoda duyacağınız sesler yanıltıcı olmasın diye aşağıya bu kayıtların RAW hallerini Google Drive linki olarak da koyacağım. Böylece hani siz de kendi sisteminizde gerek işte amfinizde belki gerekse işte elinizdeki pluginlerde nasıl tınlayacağını test edip görebilirsiniz. Fazla konuşmaya dalmadan şu gitarı bir duyalım önce.
Şimdi öncelikle fiyatına göre yani 160 euroya falan göre çok komik bir şey bu. Yani 2000 lira falan. Hani bayağı uygun fiyatlı bir gitar aslında baktığınız zaman. Hani 8 telli bu fiyata bir şey bulunabilir mi? Bilmiyorum. Zannetmiyorum da. Gitara fiziksel olarak bakacak olursak ki bundan çok anladığım söylenemez. Gitar çok değil ama biraz ağır. Yani denge problemi ise hani bir Les Paul kadar değil. Ben Les Paul'ü kucağıma aldığımda böyle çok bayılma hali vardır. Hani bu o kadar değil. Bunda da birazcık sola doğru düşüş var ama hani hatırladığım kadarıyla bir Les Paul kadar değil. Yine de desteklenmediğinde biraz düşme hali var. Sap sanırım iki parça. Yani buradan şu noktaya kadar tek parça geliyor. Şu şekilde. Ondan sonra ikinci parça headstock kısmı geliyor. Gövdeyi ise anlamak çok mümkün değil yani üstünde boya olduğu için. Yani bilmiyorum bunun anlamanın bir yöntemi var mı ama ben bilmiyorum açıkçası. Kim bilir kaç parçadır yani çok da önemli mi? 2000 lira verdiğim miktarda da bilmiyorum. Kötü taraflarından mesela birincisi bu tuner'lar ilk başta hani teller de eskiyken yani ilk geldiği zamanki halindeyken gerçekten hiç akort tutmuyordu. Şimdi işte yok işte sap ayarı efendim işte entonasyondu, tel yüksekliğiydi bilmem ne birazcık kendine geldi ama yine de hani daha iyi olabilirdi. Yani fiyatını göz ardı edersek daha iyi olabilirdi. Yoksa hani fazla bile. Onun dışında şurasında bir vurukla böyle bir ezikle bir beyaz çıkıntıyla geldi. Yani beyaz çıkıntı dediğim hani boyası sökülmüş anlamında daha doğrusu. Manyetiklerin şöyle bir durumu var ki bunlar high gain humbucker diye geçiyor Toma'nın sitesinde. Hani sadece başka bir bilgi yok. Pek high gain mi emin değilim. Yani benim Strat ile Les Paul arası bir PRS'im var. Hani onun üstündeki JB Junior ya da işte Jazz Neck falan. Yani Jazz Neck'ten emin değilim de JB Junior'ın çok daha fazla gain'i var. Hani ben burada ses kartında 8 tık diyeyim. Şimdi şeyini bilmiyorum tam belli olmuyor da o. 8 kere daha döndürdüm. Arttırdım yani. Hani ona rağmen JB Junior'ın altında kalıyor şu anki bridge. Bu bir sıkıntı mı? Bilmiyorum. Ama hani böyle bir gerçek var. Ben bunu sadece evde kullanmak için aldım. Yani hani sahneyle alakalı henüz bir düşüncem yok. Fakat şu switch hayatımda gördüğüm en sert switch. Yani ben hayatımda bu kadar sert bir switch görmedim. Ya da bilmiyorum benim gitarlarım mı yumuşaktı ama bu hakikaten çok sert. Tuner'larla alakalı başka bir sıkıntı da şu. Tamamen böyle responsive diyeceğim. Tamamen responsive değiller. Yani mesela biraz çeviriyorum. Dönüyor gibi oluyor. Biraz daha çeviriyorum hiç dönmüyor. Tekrar çeviriyorum biraz fazla dönüyor falan. Biraz tuhaf yani. Biraz şu vidalarından falan sıktım. Kendine geldi ama yine de hala şey değil. Yani gitarın en kötü tarafı tuner'ları olabilir. Belki değiştirilebilir ama yani şu an Türkiye'de adam akıllı hani 8 bir de hani genelde altılı satılıyor. 8 taneyi ben nereden bulacağım? Yaklaşık hani 800 lira falan aslında bunların hani altılısı, adam akıllısı. 1000 liraya falan da var. Yani bilmiyorum o iş çözülür mü, çözer miyim? Gitara 2000 lira verdim, tuner'lara bu kadar verir miyim? Bilmiyorum. Benim bu gitarı asıl alma sebebim hani hem böyle bir 8 telli bir gitar tutayım hayatımda bu fiyata böyle bir şey varken hem şu fanfret olayını bir göreyim. Bu arada fanfret kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Yani aslında çok yamuk görünüyor. Fakat yani çalarken ve üstünden bakarken o kadar da şey değil. Yani zaten normal bir gitarda da sonuçta açı dolayısıyla biraz yamuluyor ya. Bunda da hani o yamukluk gözle baktığınız zaman çok bir şey anlam ifade etmiyor. Yani gözde kayboluyor yani o bakarken. Fakat başta çalarken çok zorlandım gerçekten. Çünkü tel aralıkları falan çok daha farklı. Yani çok daha küçük. Bazen çok daha dik basmam gerekiyor. Çünkü hani bir tele basarken başka bir tele dokunma olasılığınız çok yüksek. Fakat işte bu güzel bir challenge'dı aslında. Ben hani bunu yapmak istedim yine de. Denemek istedim yani. Sonuç olarak aslında bu alışverişten memnun kaldım. Sonuçta PTT'ye verdiğim para da dahil. Yani 2400 liraya geldi bu gitar. Yani 2400 lira 8 telli fanfret yurt dışından geliyor. İşte birkaç plugin yardımıyla yani normal yani decent adam akıllı tonlara gelebiliyor. Bu aynı gitarın birebir aynısının siyahı da var. Sadece işte klavyesi Rosewood değil de başka bir şeydi şimdi hatırlamıyorum. Fakat hani benim zaten bir siyah bir gitarım var ve de siyah çok klasik. Dolayısıyla hani hiç beyaz gitarım olmadı benim. Hiç beyaz gitar belki de tutmadım.
Dolayısıyla hani böyle bir tercih yaptım. Bir de manyetikleri de farklıydı. Böyle şey, hani bildiğiniz böyle noktalı noktalı olur ya, hiç adlarını bilmiyorum. İnanılmaz cahilim bu konuda. Böyle sanki çok uzun diş teli takmış 32 diş gülen iki tane koca manyetiği burada görmek istemedim. Beyaz bir yandan, o yüzden de ilgimi çekti. Yani böyle kapalı görünmesi hoşuma gitti yani. Sadece şey, dış görünüş yani. Dış görünüşle yargıladım, evet. Ama zaten hani ikisi arasında ne kadar fark olabilir? Sonuçta zaten fiyatları belli. Hani yurt dışında 160 birim yani bu gitar. Dolayısıyla hani ikisi arasında bir ses anlamında bir fark olacağını da fazla düşünmüyorum. Zaten olsa da ne kadar olur? Sonuçta hani verdiğiniz para belli. Hani kalitesi de o kadar olacaktır. Ama dediğim gibi yani hani artık bilgisayarla alıyoruz birçok ton, en azından ben öyle yapıyorum hala. Yani yapılacak çok şey var. Bir sürü amfi var, bir sürü kabin var, pedallar bilmem ne. Kombola anam kombola, yani onun sonu yok. Dolayısıyla hani ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Tel tansiyonu iyi mi? Ve idare eder. Ben şey taktım. 1074 Elixir taktım. 1074. Yine Elixir köpeği olduğum için. Nintendo, give me free stuff. Şu an ben standart değil de hepsinin bir ton aşağısı, yani şu an Meshuggah gibi bir şey kullanıyorum. Gibisi fazla. Dolayısıyla şey, tel tansiyonu, yani bütün teller fena değil fakat şu birazcık, çok azıcık. Hani böyle özellikle hızlı penalamaya fazla gelmiyor. Biraz donlaşıyor, don lastiği oluyor hemen. Ama diğerlerin tansiyonunda memnunum açıkçası. Tel tansiyonunda şu an memnunum. Evet, yani çünkü gitar ilk geldiğinde 0965 telle geldi ve hani çalınacak gibi değildi. Tansiyon falan inanılmaz boştu yani teller. Şu an gördüğünüz videoda akordu F bile değil. Yani F sharp ya da belki işte birkaç sent daha üstüne tüyonlamışımdır. Ama neyse, yani hiç oluru yoktu o tansiyonun. En aşağı 1074 kullanmak lazım. Keşke en üstü 80 olsaymış. Önlü bolun var ama o da 0980. Diğer teller ince kalıyor. Evet, Harley Benton R458 tanıtım videomun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim yararlı bir video olmuştur. Bu etraftaki kalabalıktan ve görüntüden dolayı üzgünüm. Kadraj da muhtemelen kötü bayağı yani. Üzgünüm bunun için ama elimden gelen buydu. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.